Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün harika bir örgü modeliyle karşınızdayım. Böyle yeleklere, hırkalara, battaniyelere çok kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir model. Çünkü çok basit ve çok hızlı örüyor ve örgü bilmeyenler bile kolayca yapabilecek. Ama ortaya çıkan sonuç harika, zarif. Zaten adı ne biliyor musunuz? Çiçek tohumu örgü modeli diye geçiyor. O kadar zarif ki böyle yazlık iplerle harika yazlık süeterler yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz. Normal iplerle de, yünlerle de böyle puf puf kabarık kabarık duruyor. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. İşte çiçek tohumu örgü modelimiz. Bakar mısınız böyle minik harika görünmüyorlar mı? Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Yani bir tane çiçek tohumu 2 ilmek gibi düşünün. İlmek atarken 2 ve 2'nin katlarından atacağız. Ben bunu ince bir iple ördüm. 4 numarada şişle ördüm. Dediğim gibi yazlık bir şey örecekseniz daha ince şişlerle de örebilirsiniz. Daha böyle delikli bir model oluyor. Şimdi daha kalın bir yünle 5 numara şişle öreceğim ki size aradaki farkı göstermek istiyorum. Onda da daha pufur duruyor. Şimdi İkişer ilmekten oluşuyor demiştik. Birer tane de kenar ilmeği için atacağım. 22 tane ilmek atacağım. Örgü modelini size böyle göstereceğim. 22 tane ilmek atıyorum şimdi. ...22 ilmek attım. Örgü modeli 2 sıradan hemen oluşuyor. 2 tane sıra şöyle haroşa öreceğim. Zaten normalde de örgüye başlarken ya lastik örüyoruz ya da birkaç sıra haroşa örüyoruz. Şöyle ben 2 sıra öreyim daha net görebilin. Evet ördüm. Şimdi modele başlıyorum. Ne yapıyoruz? Kenar ilmeğini düz örgü olarak ilk ilmeği örüyorum. Bunda baştaki ve sondaki ilmekleri örüyorum. Daha düzgün duruyor. Şimdi ipi dolayacağım. Yani düz örgü örerken nasıl iplik arkada, onu böyle önden şişe doluyorum arkaya doğru. Ve 2 tane ilmeği düz örgü olarak örüyorum ama çıkartmıyorum ilmeklerimi şişten. Tekrar ipimi doluyorum ve tekrar o 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ne yapmış oldum? Bir ilmekten yani 2 ilmeği beraber örerek 3 tane ilmek çıkarttım. İpimi doluyorum, bir tane arttırmış oluyorum. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. 1, çıkartmıyorum. Doluyorum, arttırıyorum 2. Bir kere daha örüyorum. 3. Tekrar doluyorum, arttırıyorum. 2 ilmeği beraber düz örgü örüyorum. Ama ilmeklerimi çıkartmıyorum. İpime doluyorum 2, bir kere daha örüyorum 3. Bakın hep 3 çıkmış oluyor. Bir tane ilmek arttırıyorum, doluyorum. 2 ilmeği beraber örüyorum 1, doluyorum, arttırıyorum 2, örüyorum 3. Bunu unutmayın. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Başında da bir tane arttırıyoruz. Bütün olay bu aslında. Şimdi bir kere daha anlatayım. Görüyorsunuz 3'er tane artmış oldu. Bir tane doluyorum, arttırıyorum. 2 ilmeği beraber düz örgü olarak örüyorum 1. Tekrar doluyorum 2. Tekrar örüyorum 3. Ve sonunda arttırma yapmıyorum. Son ilmeğe geldiğimde, kenar ilmeğine geldiğimde onu normal düz örgü olarak örüyorum. Tek yapacağınız bu. Şimdi geldik öbür yüzüne. Bu yüzde zaten artık örgü modelimiz oluşacak. 2 yüzde oluşuyor dediğim gibi. İlk ilmeğimi normal ters örgü olarak örüyorum. Bu kenar ilmeğim. Şimdi örneğin oluşması başlıyor. Bakın 3 tane ilmek çıkmıştı. Şimdi sadece 2'şer ilmek birlikte örüyorum. Ters örgü olarak. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu yüzde yapacağım tek şey bu. 2 ilmeği ters örgü olarak birlikte örüyorum. Bütün sıra boyunca aynı şeyi yapacağım.
ve son ilmek kaldı. O da zaten kenar ilmeği, onu da ters örgü olarak örüyorum. Başında ve sonunda dediğim gibi birer ilmek bıraktığınızda örgü modeli daha düzgün çıkıyor, dikerken de daha güzel oluyor. Evet, örgü modelimiz oluştu. 2 sırada oluşuyor demiştim. Bir sırada ne yapıyoruz? Sadece kenar ilmeğini düz örgü olarak örüyorum. Bir tane arkadan öne doğru şişime doluyorum, arttırıyorum. 2 tane ilmeği düz örgü olarak örüyorum ama çıkartmıyorum. Tekrar bir ilmek arttırıyorum ve tekrar 2 ilmeği örüyorum. 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 tane ilmeği beraber düz örgü olarak örüyorum. Arttırıyorum. Tekrar aynı ilmekleri örüyorum ve 3 tane arttırmış oluyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi yapıyorum. O kadar kolay örüyor ki yapmaya başladığınızda ne kadar da kolay olduğunu göreceksiniz. Bir tek son ilmeğe geldiğimde arttırma yapmıyorum. Sadece son kenar ilmeğini düz örgü olarak örüyorum. Ve şimdi diğer yüzde modelimiz iyice oluşacak. Kenar ilmeğini ters örgü olarak ördükten sonra diğer ilmekleri 2-2 birlikte ters örgü olarak örüyoruz. Bu yüzde de tek yaptığımız bu. 2-2 şöyle birlikte ters örgü olarak örüyoruz. İşte örgü modelimiz oluştu. Bakın böyle pufur pufur küçük küçük çiçek tohumu modeli. Dediğim gibi çok kolay örülüyor. 2 sıradan oluşuyor. Bakın diğer yüzünü de göstereyim. Harika battaniyeler, süeterler, hırkalar ve yelekler örebilirsiniz bu modelle. Çok güzel durmuyor mu? İşte gördüğünüz gibi modelimiz hazır. Ben çok beğendim çünkü yapımı çok kolay ve ortaya çıkan sonuç çok güzel. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.